Merhaba, bugünkü programımızda ses var. Ses çok önemli bir şey. Böyle konuştuğunuz zaman ortamı titretebiliyorsanız o zaman sesinizin daha etkin olduğu bulunmuş. Pilotların sesi bana çok böyle karizmatik geliyor gibi. Bana ezan sesi iyi gelir. Yemin ederim soru soran daha iyi. Öyle bir yerden yakalamış ki pilotların sesi seksi midir? Özellikle seks için çıkarılacak sesler haricinde şu ses beni tahrik ediyor diyebileceğim bir ses yok. Yapılan çalışmalarda ritimli müziklerin cinsel aktiviteyi bile arttırdığı biliniyor. Bu ses doğal mı değil mi? Çok iyi biliyoruz. Bu çocukluk döneminden başlıyor. Hatta anne karnından başlıyor. Evet, bu hafta sokak biliminde ne var? Bu hafta sokak biliminde acaba sesler arasında fark var mı? Yani ne farkı var mı? Hangi ses daha çekici? Hangi ses daha seksi? Onu tartışacağız. Bakalım halkımız hangi sesleri seksi bulmuş ve ortak özelliği ne? Sokak bilimi başlıyor. Hangi sesler seksidir sence abi? Seni mutlu eden sesler nelerdir? Karşındaki insanın da yaklaşımıyla önemli, yani örtüşen bir durumdur aslında o. Yani her insana yakışmaz yani her davranış. Yani Yani sana seksi gelen ses bana gelmez yani. tabii. Farklılık gösterir. Tabii. Peki abi. An da önemlidir onun için, zaman da önemlidir. Esasında çok güzel bir şey söyledi. Son lafı çok doğru. Anlar hayatımızda çok önemli. Çünkü aynı ses farklı ortamlara dinletildiği zaman farklı lezzetler veriyor. Aynı şekilde tam tersi bu geçerli. Mesela patates kızartmasını farklı seslerle yediğiniz zaman farklı tatlar oluşuyor. O zaman ortamlar çok önemli. Bulunduğunuz ortam sesin size hissettirdiği şeyi değiştiriyor. Diğer taraftan da ses yediğiniz bir gıdanın bile lezzetini değiştiriyor. Yani algı değişiyor. Demek ki hayatımızdaki birçok şey, ışık, ses, ortam, her şeyin kalitesini değiştiriyor. Demek ki aynı sesi ya da aynı ışığı farklı ortamlarda gördüğünüz zaman farklı hisler yaratıyor. Devam edelim. Hangi ses seksidir? Yani nasıl iyi derken? Hani doğada mesela yağmurun sesini dinlemek beni rahatlatır. Ya da işte ne denir? Pilotların sesi bana çok böyle karizmatik geliyor gibi. Bana ezan sesi iyi gelir. Esasında yemin ederim soru soran daha iyi. Soru soran öyle bir yerden yakalamış ki pilotların sesi seksi midir? Çok güzel bir yere değinmiş. Evet. Şimdi pilotların sesi neden seksi? Bir, pilot orada bir karizma şeyi oynuyor. Yani koca uçağın başında. O zaman bir algınız var. Yani pilot abi diyorsun ki evet pilot büyük bir merci. O zaman sesin kimden çıktığı çok önemli. Eğer ses sosyal, kültürel ortamda dominans bir insana çıkıyorsa yani işte müdürün sesi, başkanın sesi insanlar hemen bu bir algıya giriyor. Evet bu ses çok daha iyidir. Sesin etkilemesinde diğer bir olay da frekansı. Bas sesler daha seksi geliyor insanlara. Daha dinlenebilir geliyor. Bu kadında da aynı, erkekle de aynı. Bas ne demek? Bas şu demek. Kalın sesler. Kalın sesler tiz seslere göre daha seksi. Devam edelim. Rahatlatma şeyi var Sesin mı? mi? Sesin evet. Vardır. Romalılar çünkü suyla insanları tedavi etmişti. Ben aynı zamanda hidrojoloğum, doğrudur. Tedavi yapar. Ama beyin hücreleriyle ilgili, yaşla ilgili, beyin hücreleri, psikolojik rahatsızlıklar mesela edersin gençliğinde çocuğu ölmüşse, bir şey olmuşsa, büyük bir bunalım geçmişse Alzheimer olur. Ama gayrısının tekiyse, vur davul oynadıysa hiçbir halt olmaz. Anladım. Ya yemin ederim tam doğru ya bu amca çok iyi yani gerçekten de doğru. İnsanın uzun süre gürültülü ortamda durulduğunda gerçekten Alzheimer olduğu biliniyor. Bu ne bu? Özellikle buna noise deniyor yani gürültü. Özellikle yolun etrafında oturuyorsanız ana yolun ya da bir çevre yolun etrafında oturmak gerçekten damar sertliğini, Alzheimer riskini arttırıyor. Kanser için bir şey söylenmiyor ama kesinlikle gürültü beyin hastalıklarını arttırıyor. Depresyonu arttırıyor. Özellikle bazı otoimmün hastalıkları arttırıyor. Hashimoto gibi. Demek ki gürültülü ses iyi bir şey değil. Ama gerçekten de müzik, ritim, bas sesli çalgılar, ritim çok önemli. Ritim. Yani tam tam deniyor buna. Ritim insanı havaya sokuyor. Hani sizi oynatan bir şey esasında size sağlık da veriyor. Nasıl bir şey? Eski kabilelerden beri biliniyor. Tam tam müzik. Yani bas ritim müzikler sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi, hatta yapılan çalışmalarda ritimli müziklerin cinsel aktiviteyi bile arttırdığı biliniyor. Demek ki bir müzikte ritim ve vurma tam tam varsa orada bir sağlık var. Yani nerede bir oynak bir hava var. Orada beyin için iyi şeyler var demek. Bu abimiz çok güzel yerlere devam edelim. Seksi gelen sesler. Bilmiyorum açıkçası. Keman sesi olabilir sanırım. At sesi, At sesi. kuş sesi ve yağmur sesi.
Esasında az sesini yakaladı esasında. Hani az sesi de bas bir ses gerçekten de. Hatta bazı insanlar mesela sesini baslaştırmak için değişik şeyler yapıyor mesela. Daha şey konuşmak. Merhaba, bugünkü programımızda ses var. Ses çok önemli bir şey. Böyle konuştuğunuz zaman, bas çıkardığınız zaman ve sesin tınısı da çok önemli. Yapılan çalışmalarda sesinizin rezonansının eğer iç gıcıklayıcı değilse, yani eğer konuşurken ortamı titretebiliyorsanız, buna rezonans adı veriliyor. O zaman sesinizin daha etkin olduğu bulunmuş. Demek ki sesin frekansı önemli. Bas sesler, yani ne diyelim ona, kaba sesler, daha sert sesler seksi geliyor. Bir de sesin tınısı da öyle. Bu bütün kadınlar ve erkekler için aynı. Yani kadın da olsanız, erkek de olsanız tiz ve ince ses iyi bir şey değil. Sesinizi, lafınızı dinlettiremiyorsunuz. Ama sesiniz ince değilse, kalın bir sesse kesinlikle sizi daha iyi dinliyorlar. Devam edelim. Kuş falan, ağaç sesleri, doğal sesler yani. Doğal sesleri diyebiliriz. Sesler değil mesela. Evet, güzel şeyler söylüyoruz aslında. İnsanların doğal sesleri daha içine sindirdiği biliniyor. Mesela insanlar yağmur sesi dinliyor, kuş sesi dinliyor ya da işte ormandaki hışırtıyı dinliyor. Çünkü onlar bizim kolektif bilincimizde var. Kolektif bilinç şu demek: bütün insanlar doğuştan beyinlerine bir bilgi getiriyor ve doğadaki seslerin bize daha yakın olduğu ve bize daha huzur buldurduğu biliniyor. Ve mekanik sesler bizi gerçekten canımızı sıkıyor ve insanlar çok rahat mekanik bir sesi doğal bir sesten hemen ayırt edebiliyor. Yani bu ses doğal mı değil mi çok iyi biliyoruz. Hatta bu çocukluk döneminden başlıyor. Hatta anne karnından başlıyor. Anne karnındaki bebeklerin analarının seslerini çok iyi bildiği biliniyor. Anne konuştuğu zaman o amniyon sıvısından, çünkü çocuk bir suyun içinde yüzüyor, o ses dalgaları çocuğun kulağına geliyor. Peki çocuk dışarıda annenin dinlediği müzikleri duyuyor mu? Hiç duymuyor neredeyse. Onları sadece boğuk bir gürültü olarak duyuyor. Onun için çocuğun annesinin sesini duyduğunu bilin. Ortam seslerini pek çocuklar duymuyor. Yani bebekler analarının sesleriyle büyürler. O nedenle annenin konuşması bebeğiyle konuşmasıdır. O nedenle annenin gün içerisinde ne kadar konuşursa bebek de onu dinliyor. Onun için annenin gün içinde şarkı söylemesi, annenin gün içinde ninni söylemesi bütün bebeğin davranışlarını etkiler. Onun için şunu hiç unutmayın. Gebeyseniz çocuğunuza her zaman güzel ve uzun cümleler kuran şeyler okuyun ve bunların özellikle okuma kitaplarını okuyun ve sizi duyduğunu unutmayın. Onun gelişimini de etkiliyorsunuz. Hani bazı anneler klasik müzik dinlettiriyor. Bunun hiçbir etkisi yok. Önemli olan annenin sesi. Annenin sesi ve ona kitap okuması, şarkı söylemesi, ninni söylemesi. Şunu hiç unutmamak gerekiyor. Ritimde çocuk tarafından algılanıyor. Yani siz hızlı bir şeyler söylüyorsanız, pop müzik gibi, çocuk da içeride heyecanlanıyor. Ama siz yavaş şeyler söylerseniz çocuk da içeride sakinleşiyor. Bu epigenetik olarak gen ekspresyonunu değiştiriyor. Hatta yapılan çalışmalarda insanın adının bile kişiliğini değiştirdiği, yüzünün şeklini değiştirdiği bulunmuş. Yani nasıl? İsminiz ağır bir isimse, mesela sesli harfler bir Oytun mesela. Oytun ağır bir isimdir. Mesela Elçin, Gülçin daha ç'li, i'li isimler var. Yani bu isimlerin arasındaki fark ne derseniz, bazı isimler daha ağır isimlerdir. Mesela Hasan ya da Osman mesela. Bazı isimler daha neşelidir. Mesela Burçin, Gülçin. O zaman neşeli isim mi isminiz, yoksa daha ağır bir isim mi sizin kişiliğinizi değiştiriyor. Onun için size konulan isim gen ekspresyonu değiştiriyor. Ya bu kadar ağır bir şey esasında. Onun için çocuğunuzun ismi, onun gen ekspresyonu. Ne demek gen ekspresyonu? Bu şu gibi oluyor. Herkesin bir geni var. Ama bu genler dışarı çıkıp çıkmamayı kendi belirliyor. Örneğin mesela sıcakta yaşarsanız soğuktaki genler ortaya çıkmıyor. Çok yemek yemezseniz bazı genler ortaya çıkmıyor. Ama çok yemek yerseniz obezite genleri, damar sertliği genleri ortaya çıkıyor. Onun için işte isimler de böyle. İsimler bazı genleri susturuyor, bazı genleri ortaya çıkarttırıyor. Onun için isimler sizin kişiliğinizi, yüz ifadenizi, saçlarınızı bile değiştiriyor. Yok, yani özellikle seks için çıkarılacak sesler haricinde şu ses beni tahrik ediyor diyebileceğim bir ses yok. Bu tamamen yanlış. Bir insanın ses frekansı kesinlikle tahrik edici olup olmamayı kesinlikle belirliyor. O nedenle ses çalışmak, bence bir insanın ses eğitimi alması da gerekiyor. Mesela biz daha çok konuşurken şeyden konuşuyoruz. Heyecanlı. Ya merhaba falan. Larynx'ten konuşuyoruz. Yani gırtlaktan konuşuyoruz. Bu sesin kalitesini berbat bozuyor. En iyi konuşma sesi diyafragmandan konuşma. Yani nefes alacaksınız. Ağzınızla onu şekillendireceksiniz. Gırtlağı düdük gibi kullanacaksınız. Buna ses eğitimi adı veriliyor. Bence bütün tiyatro sanatçıları nasıl ses eğitimi alıyorsa bütün personeller, özellikle yöneticiler ses eğitimi almalıdırlar. Pilotun sesi seni etkiler mi? Ne böyle karizmatik konuşurlar ya onlar Hayır. sanki. Değil mi? Hayır. İnsan sesi etkiler mi seni? O da kişiye bağlı. Kişiye bağlı değişkenlik gösterir.
Evet, burada güzel bir cevap geldi. Ya kişiye bağlı etkilenme esasında insanın beyin analizini yapıyor, işte o frekansı, işte o tizliğin analizini yapıyor ya da o işte rezonans analizi yapıyor, doğru. Ama ben her zaman pilotların sesini bas ise gerçekten de şey bulmuşumdur. Bir de bas ayarlarını açmak lazım. Bence pilotlar onu da yapıyor. Konuşurken bas ayarlarını açıyorlar. Çünkü bas ses daha uzağa gidebiliyor, biliyorsun. Baz ve tiz sesin çok önemli bir şey var. Mesela davul sesi bastır. Daha uzağa gider. Onun için hep davul çalınır. Ama tiz ses daha kısa mesafe kat edebilir. Pilotlar da bütün uçak duysun diye ayarları bas yapıyor ve bas ses de onları karizmatik kılıyor. Esasında biraz hile var ama çok güzel ve çok yerinde bir hile. Ses bir şeyi çekidi yapar mı? Yapar. Yaptığını düşünüyorum. Örneğin yağmurun sesi. Şu an yağmur yağıyor mesela. Yağmurun sesi. Yağmurdan sonra gelen aslında toprak kokusu. Bu sakinleştirici etki yaptığını düşünüyorum. Evet, burada da işte doğayla ses birleştirilmiş. Ne demiştik zaten başında da? Bütün doğal süreçler algılarımızı değiştiriyordu. O nedenle eğer yediğiniz patates kızartması yağmur altındaysa başka bir duygu, güneşli ortamda başka bir duygu, keman sesiyle başka bir lezzet ya da davul sesiyle başka bir lezzet oluşturabiliyor. Yani lezzetler, kokular, renkler değişiyor. Mesela insan mutluyken havanın daha güzel ve daha mavi olduğunu hissediyor. Ama mutsuzken havanın maviliğini bile görmüyor. Demek ki her şey algıya bağlı, her şey duygulara bağlı, her şey çevreye bağlı. Sokak biliminde bu hafta esasında algısal yanılsamaları konuştuk. Her şey bir algıdır dedik. Beynimizde öyle kodlar var ki bizi hep kandırıyor. O nedenle sesler de bizi kandırıyor, bas da kandırıyor, tiz de kandırıyor. Bu hafta sokak biliminde sesleri inceledik. Haftaya buluşmak üzere.